Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Hakan Doğanay. AHD Saç Ekimi Kliniği kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde sizlere sakal ekimi hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde sakal ekimi hakkında bilgi alan değil, bilgi veren bir konumda olacaksınız. İzlemeye hazırsanız başlayabiliriz. Hepinize iyi seyirler. Soru 1. Sakal ekimi kimlere yapılır ve kaç yaşında yapılır? Arkadaşlar, sakal ekimini şu 4 grupta inceleyebiliriz. Birincisi köselere sakal ekimi, ikincisi sakal sıklaştırma ekimi, üçüncüsü yanık ve trafik kazası gibi skar ve yara izleri üzerine olan ekim, dördüncüsü ise ben hiç şu ana kadar yapmadım ama teorikte mümkündür, transseksüellere olan sakal ekimidir. Burada gördüğümüz köselere sakal ekimi başarıyla yapılabilir. Normalde 16-17 yaşından sonra sakal çıkışı başlar. Fakat köselerde bu sakal çıkışı genelde olmaz. 23-24 yaşına kadar eğer sakal çıkışı yoksa köselerde sakal ekimi yapılabilir. Erken yaşlarda hormonal tedavi denenmelidir. Eğer hormonal tedaviye cevap vermiyorsa 23-24 yaşlarında rahatlıkla sakal ekimi yapılabilir. Gördüğünüz gibi başarılı bir sonuç. Sakal sıklaştırma ekimi, kişinin sakalları vardır fakat yer yer düzensizdir. Boşluklar olabilir. Kişi bundan hoşnut değildir. Bundan dolayı sakal sıklaştırma ekimi yapılabilir. Arkadaşlar, yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Sakal ekimi dediğimiz zaman aynı zamanda bıyık ekimini de söylemiş oluyoruz. Sakal ve bıyık ekimi dediğimiz zaman zaten yapılan işlemler hemen hemen aynıdır. Burada yine bir sakal sıklaştırma işlemi görüyorsunuz. Kişide yer yer seyrek bölgeler var ve bu yerlere sakal ekimi rahatlıkla yapılabilir. Gördüğünüz gibi düzensiz bölgesel sakal çıkışları yok. Bu kişilerde de rahatlıkla ve başarıyla sakal ekimi yapılabilmektedir. Yanık izine sakal ekimi arkadaşlar oldukça önemli bir konu. Trafik kazası, yanık, travma gibi skar izleri olabilir yüz bölgesinde ve kişi psikolojik olarak bundan oldukça rahatsızdır. Bu kişilere başarıyla sakal ekimi yapılabilir. Sakal ekimi ağrılı bir işlem midir? Evet arkadaşlar, sakal ekimi ağrılıdır. Böyle internette bazen görüyorsunuzdur, ağrısız sakal ekimi falan, böyle bir şey yok. Sakal ekiminde lokal anestezi işlemi yapılır. Saç ekimi işlemi yapılırken bazen sedasyon yapılabilir. Yani kişi uyutularak saç ekimi yapılabilir. Fakat bu sakal ekiminde kesinlikle yapılmaz. Nedeni, kişi yüz yukarı yattığından dolayı dil geriye kaçabilir. Dolayısıyla solunum problemleri yaşanabilir. Bundan dolayı sakal ekimi yapılan kişilerde sedasyon işlemi yapılmaz. Lokal anestezi yapılırken evet ağrı duyulabilir. Sakal ekimi nasıl yapılır? Arkadaşlar, sakal ekiminin temelde 2 aşaması vardır. Bir, greflerin toplanması. İkincisi, alınan bu greflerin sakalsız bölgeye nakledilmesidir. Birinci aşamada FUE yöntemiyle bu grefler toplanır. 2 donör bölge olarak 2 yer kullanabiliriz. Birincisi saçlı bölge. Yani 2 kulak arası bölge dediğimiz saç ekiminde aldığımız saçlı bölge. İkincisi ise sakaldan sakala ekim yapılabilir. Mesela burada çok küçük lokal bir bölgesel boşluk vardır ama sakalın diğer bölgelerinde yoğunluk vardır. Yoğun olan yerden alınıp olmayan ya da seyrek bölgeye nakil yapılabilir. Gördüğünüz gibi öncelikle lokal anestezi işlemi yapılır saçlı bölgeden. Burası klasik FUE saç ekimi yöntemindeki köklerin alınması işleminin aynısıdır. Burada herhangi bir farklılık yoktur. İkinci aşama ise alınan bu köklerin artık nakledilmesi safhasıdır. Burada öncelikle bir sakal çizgisi oluşturulur. Burada doktorun sanatsal becerisi ön plana çıkacaktır. Kişinin yüz yapısına göre uygun doğal bir sakal çizgisi oluşturulmalıdır. Evet, gördüğünüz gibi öncelikle bir sakal çizgisi oluşturuluyor. Daha sonra alınan bu greflerin yüz bölgesine, yani sakal bölgesine ekim işlemine geçilir. Sakal ekiminde 3 tane temel yöntem vardır. Birincisi FUE yöntemi dediğimiz klasik kanal yöntemiyle ekim. İkincisi stick and place dediğimiz del ve yerleştir yöntemiyle yapılan sakal ekimi. Üçüncüsü ise bizim de kullandığımız kalem tekniğiyle olan sakal ekimi, yani DHI sakal ekimi. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. Klasik FUE yöntemiyle yapılan sakal ekimi, önce kanallar açılır ve açılan kanallar içerisine grefler tek tek yerleştirilir. Ben bu yöntemi çok tercih etmiyorum. Nedeni ise sakal ekiminde açı tayini çok önemlidir. Bu yöntemde doğru açıları yakalamak çok daha zordur. Onun için ben klasik kalem yöntemiyle olan sakal ekimini tercih ediyorum. Burada stick and place dediğimiz del ve yerleştir yöntemiyle olan sakal ekimini görmektesiniz. Bu video saç ve sakal ekimindeki önemli isimlerden Doktor Atilla Kaya Hoca'nın bir videosu. Burada bu yöntemin nasıl yapıldığını göstermek amacıyla bu videoyu buraya ekledim. Alınan kökler bu yöntemde tek tek bir tane delik açılır ve açılan delik içerisine de bu kıllar yerleştirilir. Oldukça başarılı bir yöntemdir. Sakal ekiminde oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu yöntem bana göre dezavantajı, bu yöntem biraz daha yavaştır. Onun dışında oldukça başarılı ve iyi sonuçlar alınabilen bir yöntemdir.
Kalem yöntemiyle sakal ekimi benim de sakal ekimlerinde tercih ettiğim yöntem budur. Arkadaşlar bu yöntemde klasik implanter pen dediğimiz saç ekiminde yaptığımız yöntemin aynısıdır. Sakal ekiminde açı tayini çok çok önemlidir. Bana göre birçok avantajı olduğundan dolayı ben sakal ekiminde de kalem yöntemini tercih ediyorum. Kalem yöntemiyle sakal ekimini burada çok detaylı anlatmayacağım. Kalem yöntemiyle sakal ekimi hakkında daha detaylı bir video hazırlayacağımdan dolayı burada çok detaylı bu konuyu anlatmıyorum. Sakal ekiminde kaç greft ekilir ve işlem ne kadar sürer? Köse dediğimiz kimselerde çok yüksek sayıda greftler gerekebilir. 4000-5000 grefte kadar çıkılabilir. Fakat yanık ve trafik kazası gibi skar izleri üzerine yapılan ekimlerde skarın büyüklüğüne bağlıdır. 200-300 grefte yetebilir. Belki 2000-2500 grefte de çıkabilir. Aynı şekilde sakal sıkılaştırma işleminde de aynıdır. Bu tamamen alanın büyüklüğüyle orantılı olan bir durumdur. Sakal ekim süresi 1-2 saat de sürebilir. Alanın büyüklüğüne göre değişir. Belki 100-150 greftlik ekimlerde 1-2 saatte bitebilir. Ben 2000 grefti aşan durumlarda 2 güne bölmeyi tercih ediyorum. Mesela 4000 greftlik bir ekim varsa 2000 greft birinci gün, 2000 greft ise ikinci gün yapmaktayız. Bana göre doğru olanı budur. Sakal ekiminde doğallık nasıl sağlanır? Oldukça önemli bir soru arkadaşlar. 3 tane temel kriter vardır. 1. Doğru açılar açmak gerekir. İkincisi, açılan bu kanallar çok ince uçlu olmalıdır ve mümkünse tamamen tekli greftlerden oluşmalıdır. Şimdi gördüğünüz gibi açılar çok önemlidir. Özellikle favori bölgesinde deriye neredeyse yapışık bir şekilde 5-10 derecelik açılarla kanallar açılmalıdır. Doğallığı sağlayabilmek açısından. Ayrıca bu sakal çizgisi dediğimiz şu çizgide tamamen tekli greftlerden oluşmalıdır. Eğer ikili üçlü greftler varsa daha çok orta bölgelerde tercih edilebilir. Ama şu ön bölgelerde ve çizgilerin başında tamamen tekli greftlerden oluşan bir ekim yapılmalıdır. Burada bazı sakal ve bıyık ekimi sonuçlarımızı görmektesiniz. Aynı zamanda hem sakal hem bıyık ekimi. Gördüğünüz gibi oldukça doğal ve kişi de oldukça mutlu. Yine bir köseye yapılan bir sakal ekim sonucu. Yine burada bir sakal sıklaştırma işlemi sonucunu görmektesiniz. Evet, tek yeni bir sakal ekim sonucu. Burada bir bıyık ekimi, sadece bir bıyık ekimi yapıldı. Bu kişinin işte 10. gün, 1. ay ve 5 ay sonraki sonucunu birlikte görmektesiniz. Yine başka bir sakal ekimi sonucu. Dediğim gibi burada öncelikli olan doğallıktır. Doğallığı yakalayamıyorsanız sakal ekimi yaptıran kişi bundan kesinlikle mutlu olmayacaktır. Sakal ekimi sonrasında uyku yatış pozisyonum nasıl olmalıdır? Neler giyebilirim? Arkadaşlar bu otobüslerde, uçaklarda verilen boyunluk yastıklar vardır. Biz onlardan veriyoruz. Boyunu sabitleyebilmek için. Uyurken özellikle ilk birkaç gün risklidir. Uyurken sağa sola sürtünmeyi engellemek amacıyla. Özellikle kış aylarında ekim yaptırıyorsanız boğazlı kazak giymeyin. Giyip çıkarılması daha kolay elbiseler seçmenizi tavsiye ediyorum. Ekilen kökler ne zaman tutar ve bu kökler ne zaman çıkar? İlk 48-72 saat epitelizasyon süresi dediğimiz dönem çok önemlidir. Eğer kökler doğru alındıysa ve doğru bir şekilde ekim yapıldıysa ve ilk 48-72 saatte de bir travma, ekim bölgesindeki köklere bir travma oluşmadıysa bu kökler tutmuş diyebiliriz. Bunların çıkış süresi ise 4. aydan itibaren yavaş yavaş çıkmaya başlar. Yaklaşık 7-8 ay içerisinde süreç tamamlanmış olur. Sakal ekiminden sonra yüzde şişlik olur mu? Evet, olabilir. Aynı saç ekiminde nasıl bir şişlik oluyorsa bunda da olabilir arkadaşlar. Hiçbir önemi yoktur. Bol su için hiçbir başka ek bir tedaviye gerek yoktur. Bu gördüğümüz bu şişlik 1-2 gün içerisinde tamamen ortadan kaybolacaktır. Sakal ekiminden sonra spor, fitness, yüzme, sauna, deniz vesaire gibi aktiviteleri ne zaman yapabilirim? Bana sorarsanız ilk 15 gün bunlardan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum. Sakal ekimindeki tam iyileşmenin olabilmesi için aşağı yukarı bir 15 günlük süre gerekir. O 15 günlük süre içerisinde bu aktivitelerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Sakal ekiminden sonra ağrı olur mu? Evet, olabilir arkadaşlar. Özellikle ilk gün, ekimden sonraki ilk gün ağrı olabilir. Çok basit ağrı kesicilerle bunu çok rahatlıkla atlatabilirsiniz. Sakal ekimi sonrasında yıkama nasıl yapılır? Bu saç ekimi yıkamasıyla hemen hemen aynıdır. Öncelikle yüz bölgemize bir nemlendirici bir krem sürüyoruz. Belli bir süre bekledikten sonra benim tercihim bebe şampuanıyla bunu yıkıyoruz. Her gün bu işlemi en az bir kere yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca normal sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkar gibi bol bol yüzünüzü nemlendirin. Günde 10-15 defa yüzünüzü nemlendirerek yıkayın arkadaşlar. Çekinmeyin. Derinin nemli kalması kuru kalmasından çok daha iyidir.
Sakal ekimi sonrasında kabuklar nasıl dökülür ve tam iyileşme için ne kadar bir süre gerekir? Arkadaşlar 10-15 gün içerisinde bu iyileşme tamamlanmış olur. Gördüğünüz gibi hemen ekimden sonraki ilk 1-2 gün içerisinde böyle kabuklu bir görüntü ortaya çıkar. Bu kabuklar her yıkamayla biraz daha kaybolur. Yaklaşık 10. gün içerisinde kabuklar tamamen temizlenmiş olması gerekir. Bu sakal ekimini yaptıran bir hastamızın 10. gün görüntüsü. Sakal ekiminden sonra şok dökülme olur mu? Ekilen sakal dökülür mü? Evet, klasik saç ekimindeki nasıl şok dökülme oluyorsa sakal ekiminde de ekilen grefler dökülebilir. Gördüğünüz gibi ekilen sakal greflerinin bir kısmı dökülmüştür. Bunlar 4. aydan itibaren çıkmaya başlar. 6, 7, 8. aylarda ciddi bir yoğunluk kazanmış olur. Ekilen sakal dökülür mü? Burada kriter donör aldığımız bölgedeki saçların gücü. Buradakiler dökülmüyorsa ekilen bölgede de dökülmez. Sakal ekiminden sonra ilk tıraşı ne zaman yapabilirim ve yüz bölgesinde iz kalır mı? İlk 15 günden sonra sakal tıraşı olabilirsiniz. Fakat burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer her gün sakal tıraşı yaptırıyorsanız bana sorarsanız sakal ekimi yaptırmayın. Cilde yapılan cerrahi her girişim mutlaka küçük ya da büyük mutlaka bir iz bırakır. Onun için sakal ekiminde çok ince uçlarla kanallar açılmalıdır. Eğer büyük uçlarla kanal açılıyorsa burada izler belli olabilir. Onun için dediğim gibi her gün sakal tıraşı oluyorsanız sakal ekimi yaptırmanızın bir anlamı yok. Burada sakal ekimi yapmış olduğumuz bir hastamız 7-8 ay sonra sakallarını tamamen tıraş ediyor ve kendisinde rahatsız olduğu hiçbir görüntü anlamında bir iz yok. Ama bu yakından bakıldığında mutlaka belli olabilir. Sakal ekimi sonrası kızarıklık olur mu? Sivilce ya da kıl dönmesi olur mu? Veya olursa nasıl geçer? Açık tenli kişilerde kızarıklık olabilir arkadaşlar. Bu kızarıklık 2-3 aya kadar sürebilir. Esmer koyu tenli kişilerde ise 10. günden sonra hemen hemen hiçbir kızarıklık kalmaz. Onu söyleyeyim. Açık tenli kişiler için ise ılık suyla yıkamanızı tavsiye ediyorum. Çok sıcak suyla yıkamayın. Ve güneşte çok fazla kalmayın. Eninde sonunda bu kızarıklık 2-3 ay içerisinde tamamen ortadan kalkacaktır. Sivilce ve kıl dönmesi olabilir. Çok fazla değilse hiç endişelenmeyin. Kendi kendine geçecektir. Ama eğer fazla ise ekim yaptırdığınız merkeze başvurmanızı tavsiye ederim. Ya da temiz bir enjektör ucuyla o uçları serbestleştirirseniz bu kıl dönmeleri ya da folikülit dediğimiz sivilceler tamamen ortadan kalkacaktır. Sakal ekimindeki riskler nelerdir? Yanlış yapılan bir sakal ekimi düzeltilebilir mi? Arkadaşlar en büyük risk doğal olmayan bir görüntüdür. Yani böyle sakallar açılarına uygun bir şekilde yapılmadıysa böyle dik çıkabilir. Kişi bundan kesinlikle mutlu olmaz. Yanlış yapılan bu sakal ekimi düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir ama çok zordur arkadaşlar. Yani sıfırdan yapmak çok daha kolaydır. Dik çıkan o sakalları tek çıkarmak gerekir. Yani doğru açılarla ekmek için. Ve yeniden bir sakal ekimi gerekebilir. Tabii ki greft sayısı müsaitse. Sakal ekimi fiyatlarını etkileyen kriterler nelerdir? Burada klinik ve doktorun marka değeri bir önemlidir. Bunun dışında yapılan teknik önemlidir. Mesela kalem tekniğinde iğne uçları pahalı olduğu için maliyet bir miktarda pahalı olabilir. Greft sayısı önemlidir. Yani 200-300 greftlik bir sakal ekimiyle 3000-4000 greftlik sakal ekiminin de fiyatı elbette ki bir olmayacaktır. Burada şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Araştırın. Burada şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Alın teriyle biriktirdiğiniz bir para var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek hakkınız. Buna da saygı duyuyorum. En ucuz yer demek en iyi yer demek değildir. En pahalı yer demek de en iyi yer demek değildir. Araştırın. Doktorun kliniğin marka değerine bakın. İnternette bu kişiler hakkındaki yapılan yorumlara bakın. Mümkünse canlı örnekler görmek isteyin. Kurumsallık yapısına bakın. Ekimden sonra size destek sunabilecek mi sunamayacak mı bundan emin misiniz? Bunları inceleyin, araştırın. Sonunda en doğru karar vereceğinize inanıyorum. Sakal ekimi caiz midir, günah mıdır? Arkadaşlar bu konu bizim sorunumuz değildir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biz bu konuda tarafız. Saç veya sakal ekiyoruz. Eğer sakal ekimi caiz midir, günah mıdır diye bir endişeniz varsa bu konuda mutlaka araştırın, kitapları okuyun. Ya da dini bilgisine güvendiğiniz bir yakın tanıdığınıza başvurun. İnternette bu konuda değişik yorumlar olabilir. Bu sorunun muhatabı biz değiliz. Araştırın, ona göre de ekim yaptırıp yaptırmamaya kendiniz karar vereceksiniz. Evet arkadaşlar, 18 soru ve cevapta sizlere sakal ekimi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Cevabını bulamadığınız sorular olursa videonun yorum kısmından bize yazabilirsiniz. İleriki videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.